Invisible 3. sezonun hızlı özeti için tüm bölümlerin yayınlanmasını bekliyordum. Ve nihayetinde bu gerçekleşti. Ve bugün 3. sezonun hızlı özetiyle karşınızdayım. Ama videomuza geçmeden önce şu kalbimi yoran emeğimin hatırına videoya sadece bir like atın. Bir de kanala abone değilseniz abone oluverin. Şimdiden Allah razı olsun. Artık lafımı daha fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. 3. sezonun ilk bölümünde Invisible dev bir tek gözle savaşırken karşımıza çıkıyor. Ama sonrasında bu arkadaşı alt ediyor ve bu olayın sadece KST'nin Mark için hazırladığı bir antrenman olduğunu anlıyoruz. Ve bir süre daha Mark'ın eğitimlerine ve antrenmanlarına şahit oluyoruz. Önceki sezonun videosunu izlediyseniz biliyorsunuz. Bir Wiltrum'lu hatun gelmişti ve Mark'ın içinden geçmişti. Sonra da çekip gitmişti. İşte bu yüzden Cecil ise Mark'ı biraz daha güçlendirmek adına bu antrenmanları ona yaptırıyordu ve güçlenmesini umut ediyordu. Tabii nihayetinde bu gerçekleşti ve Mark çok daha güçlü bir hale geldi. Ama sonralarında 2 tane elemanın bağımsızlık bildirgesini çaldığı öğrenildi. Ve Cecil da Mark yeni kaslarını deneyebilsin diye onu bu göreve gönderdi. Rex de onunla birlikte gitti. Ama gittiklerinde bu hırsızların sadece iyi dövüşebilen 2 normal tipten ibaret olduğunu gördüler ve onlarla biraz sürtüşme yaşadılar. Ama bu kolay görev sonrasında daha da zorlaştı. Çünkü bir anda Multipol ortaya çıkıverdi ve Rex'e saldırmaya başladı. Bu eleman kardeşi Kate'i Rex'in tahtalı köye gönderdiğini düşünüyordu ve bu yüzden Rex'in hayatını almaya çalışıyordu. Tabii durumlara şahit olan Invisible onu durdurmak için harekete geçti ve nihayetinde onu iyice bir benzetti. Ama son darbeyi vurmadan Kate ve Immortal çıka geldi ve kardeşi Kate'in diğer tarafa gitmediğini öğrendi. Çünkü biliyorsunuz önceki sezonda Kate'in hayatını kaybettiği düşünülüyordu. Ama meğerse bu hatun kopyalarından birini bir yere saklamış ve bu şekilde hayatta kalmıştı. Ama durumların psikolojik ağırlığından ötürü kendine bir süreliğine tatil vermek istemiş ve bunu kimseye söylememişti. Tabii Immortal haricinde. Çünkü bu ikisi manitaydı ve evlilik planları falan vardı. Tabii sonrasında diğer koruyucular da olanları öğrendi. Herkes şaşkına döndü ama tüm millet Kate'in geri dönüşünü kutladı. Bu sırada ise Invisible kardeşinin güçlerine kavuştuğunu öğrendi ve anasıyla birlikte şaşkın anlar yaşadılar. Bu sırada ise KST tüm ülke genelinde değişik sismik hareketlerin sinyalini alıyorlardı. Ama nedenini pek de anlayamıyorlardı. KST bu olaylarla uğraşırken ise Mark arkadaşlarıyla takılıyordu ve arkadaşlarına içindeki duygularını aktarıyordu. Bizim oğlan bildiğiniz gibi Atomi'ye ve tutulmuştu ama açılmakta zorlanıyordu. Ama arkadaşlarının onu gazlamasıyla birlikte ve ona duygularını açık etti. Tabii Eve ise bu durumu olumlu karşıladı. Ama sonrasında Mark'ın biraz pot kırmaları yüzünden biraz sıkıntılı anlar yaşıyorlardı. Ama bir anda Cecil'in aramasıyla birlikte duygularını bir kenara koyup harekete geçmeleri gerekti. Çünkü ülkedeki tüm süper kahramanlar yakalanmış ve geriye sadece bizimkiler kalmıştı. Meğerse Doktor Sismik hapishanesinden kaçmış ve yeraltı canavarlarıyla müttefik olup onların gücüyle süper kahramanları yakalamıştı. Tabii durum böyle olunca bizimkiler yola çıktı ve nihayetinde oraya vardı ve savaşmaya başladılar. Ama sonunda bizimkiler de yakalandı. Ama Cecil'in son bir kozu daha vardı. Savcı Sinclair'ın yarattığı o zombi yaratıklar ve Invisible'ın hiç haz etmediği o Batman çakması karakter. Bu elemanlar ortaya geldi ve herkesi kurtardı. Nihayetinde Doktor Sismi'yi de indirdiler. Ama Invisible bu olanlara çok sinirlendi. Hem Savcı Sinclair gibi nalet bir elemana iş vermesi hem de aslında kötü olan bu Batman çakması karaktere de KST'de böyle bir görev vermesi Invisible'ı Cecil'a karşı fazlaca sinirlendirdi ve bizimki bir anda ayaklanıp Pentagon'a vardı. Cecil'in yakasına yapıştı ve sen neyin peşindesin? Bu elemanları niye burada çalıştırıyorsun diye ona çemkiriverdi. Tabii Cecil oğlum yapma etme dur dedi. Bizimki dinlemedi ve onun üstüne yürümeye devam etti. Cecil neticede bir sürü cyborg askeri Invisible'ın üstüne yolladı. Biraz savaş gerçekleşti. Arada bir konuştular ama neticede Invisible durmaya pek niyetli olmayınca Cecil son kozunu kullandı. Meğerse Invisible'ı tedavi ettikleri bir sırada onun beynine bir çip yerleştirmişlerdi. Ve bu alet sayesinde Invisible'a korkunç acılar çektirmeye başladı Cecil. Tabii sonrasında kaçmaya başladı ve Cecil de onu kovaladı. Kovalamacının sonu ise koruyucuların mekanına vardı. Invisible tüm olanları diğer süper kahraman arkadaşlarına anlattı. Tabii olanları gören süper kahramanlar ise Invisible'ın tarafını tuttu. Cecil ise bir sürü cyborg robotu oraya ışınladı ve Invisible'ın üstüne yolladı. Diğer süper kahramanlar ona yardım etmeye çalışırken robot ise Cecil'in ne yaptığını anladı ve onun aletinin sinyallerini kesmeye çalıştı. Nihayetinde başarılı oldu. Invisible ise bu durumdan kurtuldu. Tabii ayaklandığı gibi fazlaca sinirlendi ve tüm cyborgların içinden geçti. En sonunda da Cecil'in boğazına yapıştı ve seni benim ve ailemin yakınında görürsem tahtalı köyü boylarsın dedi ve bir daha da seninle çalışmayacağım diyerekten oradan uzayıp gitti. Ardından evine gitti. Anasıyla ve kardeşiyle olanları paylaştı ve herkes Cecil'a biraz doldu. Ardından eve Eve de geldi. Onunla da biraz konuştular ve neticede bu konuşmanın sonucunda ikisinin arasındaki buzlar da eridi ve ciddi bir ilişkiye adım attılar. Bu sırada koruyucuların mekanında ise işler karışıyordu. Herkes Cecil'in yaptığı yamuk hakkında konuşuyordu. Tabii sonrasında ortama Immortal
Invisible ve diğer bir süper kahraman daha geldi. İsmini şimdi hatırlayamadım. Olaylar yaşanırken onlar orada olmadığı için durumdan bir haberdiler ve diğer şahit olan kahramanları tam olarak anlayamıyorlardı. Bu yüzden iki taraf arasında bir tartışma başladı ve neticede ise koruyucular takımı da ikiye bölünmek zorunda kaldı. Yani herkes bir tarafa dağıldı. Bu olaylar yaşanırken bölümlerin arasında ise Cecil'ın geçmişinden de bizlere bahsedildi. Eskiden iki süper kötüyle savaşırken, bu elemanların zırva olaylarıyla uğraşırken sıkıntılı olaylar yaşamıştı ve neticede derisini kaybetmişti. Ama KST ileri teknolojisi sayesinde onu tekrardan tedavi etmiş ve derisini düzeltmişlerdi. Ama yüzündeki yarayı Cecil bilerek bırakmıştı. Çünkü son görevinde yaralandığı zaman bazı insanlar da hayatını kaybetmişti ve Cecil de bu olayı başarısızlık olarak düşündüğü için kendine bir hatırlatıcı olarak bu yara izini yüzünde bırakmıştı. Herkes bu arkadaşa yükleniyor. Ama aslında bence Cecil dünya için en iyisini yapmaya çalışıyor. Yani ben her zaman bu diziyi izlerken Cecil'a hak vermişimdir. Cecil sadece yapılması gerekeni yapıyordu. Bir sonraki bölümde ise bize iki tane süper kötü gösterildi. Aslında ilk başta iki süper kötü değillerdi. Normal hayatlarına güzelce devam etmek isteyen bireylerdi. Ama hayatın zorlukları onları kötü olmaya itti ve nihayetinde bir bankayı soymaya kalkıştılar. Tabii Invisible hemen olay mahalline geldi ve onları bir güzel benzetmeye başladı. Ama bir anda bizim oğlanın kardeşi de çıka geldi ve ona yardımcı olmaya çalıştı. Ve nihayetinde ise bu iki elemanı indirdiler. Ama Invisible Oliver'a fazlaca kızdı ve oğlum sen niye söz dinlemiyorsun? Adam ol da sözümü dinle dedi ve birlikte eve gittiler. Tabii küçük olan anasından da azar işitti ve şamar oğlanına döndü. Bu sırada Eve ise üniversiteye başlamış ve mimarlık eğitimi alıyordu. Güçlerini daha optimal bir şekilde kullanabilmek adına. Ama sonra okulda Mark'ın eski manitasıyla karşılaştı ve onunla oturup sohbet ettiler. Eve ona Mark'la artık sevgili olduğundan bahsetti ve ikisi böyle duygu alışverişi yaptı. Yani saçma sapan olaylar işte, neyse. Koruyuculardan ayrılan süper kahraman takımımız ise eski mahallelerine döndüler ve yeni bölgelerine yerleşmeye çalıştılar. Mark ise bu sırada kardeşini de aldı ve aile kıyafetçisi de götürdü. Oradaki dayı Oliver'a güzel bir kıyafet dikti ve görevini yerine getirdi. Ama Oliver ismini çocuk Omni-Man olarak değiştirdiği için tabii Invisible ona biraz nasihat vermeye çalıştı. Oğlum bak yapma etme, babam geldi falan zannederler, milletin içi gider dedi ve ikisi bu olayı biraz tartıştı. Ama hemen ardından yeni belalar baş gösterdiği için Invisible ve kardeşi olay mahalline vardı ve savaş başladı. Invisible savaşa başlamadan önce tabii Oliver'a sadece beni izle oğlum, olaylara dahil olma, boynunu kırarım dedi. Ama çocuk onu dinlemedi ve olaylara müdahale etti. Ama ufaktan şamarlanınca Invisible gördü kardeşi zarar görüyor. Hemen dellendi ve bu iki arkadaşın içinden geçti. Sonra da eve gittiler. Ama eve gittiklerinde analarını yeni manitasıyla yakaladılar. Onlar için pek de hoş bir görüntü değildi tabii. Sonra analarının bu arkadaşa kimliklerini açık ettiğini de öğrendiler. Tabii Invisible bu duruma biraz sinirlense de sesini çıkaramadı anası tabii. Yani böylelikle evde de biraz psikolojik zorluklar yaşadılar. Sonrasında Eve geldi. Invisible onunla iki lak lak etti ve hemen keyfi yerine geldi. Ama bu sırada ise Moğol ikizler askeri bir bölgeye saldırdı. Oradaki bir aleti kullanıp dünyadaki iletişim sistemini bozacaklardı ve bu sayede herkesi kendilerine muhtaç edip bir şekilde para kazanacaklardı. Ama tabii durumdan haberdar olan koruyucular mekana vardı ve onlara karşı gelmeye çalıştı. Ama neticede kaybeden onlar oldu. Tabii yine iş Invisible'a kaldı. Invisible mekana vardı ve onlarla savaşmaya başladı. Ama o da biraz zorlu anlar yaşayınca ve haberlerden, Oliver'da durumlardan haberdar olunca evden kaçtı ve o da mekana vardı. Ve Moğollerle savaşmaya başladı ve bir tanesinin çenesini dağıttı. Ama Moğoller füzeyi ateşledi ve Invisible ise onu durdurmak için füzenin peşine düştü. Bu sırada Oliver ise Moğollerin tam anlamıyla içinden geçti ve artık onların kökünü kuruttu. Yani bu bölümden sonra artık Moğoller'i göremeyeceğiz büyük ihtimalle. Tabii Invisible tekrardan geri döndüğünde Oliver'a fazlaca kızdı. Eve götürdü, anasına da kızdırdı ve onu iyice bir şamar oğlanına döndürdüler. Çocuk biraz acımasızdı ve bizimkilerin onun bu durumunu kırmaları gerekiyordu. Ona güzelce açıkladılar. Oğlum yapma etme, insanların canı önemli falan filan dediler ve onu biraz daha bir nebze daha yumuşatmayı başardılar. Bölümün son sahnesinde ise Invisible evin dışından bir şeyin onları izlediğini gördü ve hemen o kamerayı yakaladı. Ama yakaladığı anda kamera bir anda patladı ve bizimkiler ne olup bittiğini anlayamadı bile. Ama izleyiciler olarak biz anladık tabi. O boyutlar arası gezen eleman hayatını kaybetmemişti. Invisible onu öldürdüğünü düşünse de bu eleman bir şekilde kurtulmuş ve onları izliyordu. Yani bu gıcık arkadaş yine başımıza bela olacak gibiydi. Bir sonraki bölümde ise Rex ve manitası yemek yapmak için alışveriş yapıyordu. Rex bu dönem içinde biraz daha iyi bir vatandaş olmaya çalışıyordu ve biraz daha normal takılmak istiyorlardı. Ama hayatın getirdiği zorluklar onları sürekli aksiyonun içine atıyordu. Ve yine aynı şey gerçekleşti ve alışverişi bırakıp yaratıklarla savaşmak zorunda kaldılar. Sonraki sahnede ise Invisible bir önceki bölümde bulduğu kamerayı robota götürdü ve ondan bu kameranın kime ait olduğunu söylemesini, anlamasını istedi. Ama netice olumsuz çıkınca Invisible bu olaylardan Cecil'ı suçladı ve direkt Pentagon'a gitti. Biraz ortalığı dağıttı ve sana ben benim yakınıma yaklaşma lan demedim mi diyerekten Cecil'ı tekrardan tehdit etti. Ama o bu kameranın kendilerine ait olmadığını söyleyince
ise bizimki biraz kala kaldı ve ardından yine abuk subuk konuşaraktan çekip gitti. Fazla fevri bir çocuktu ve bu davranışları onun başına biraz bela açacaktı. Neyse sonraki sahnelerde ise Invincible ve Eve biraz rahatlamak ve kafayı dağıtmak adına bir randevuya çıktı. Ama hayatın planı onların planlarından öndeydi. Bir anda yanlarında bir portal açıldı ve ortama o önceki bölümlerde bağımsızlık bildirgesini çalan iki arkadaş çıka geldi. Invincible'dan yardım istemek için. Onlar aslında gelecek bir zamandan geliyordu. Onların yılında dünyada acımasız bir hükümdar vardı ve herkese acı çektiriyordu. Ayrıyetten de fazlaca güçlü ve yenilmez biriydi. Onu indirebilmeleri için bu iki arkadaş Invincible'dan yardım istemeye geldi. Ama bizimki pek oralı olmayınca bu iki çocukcağız onu kaçırmakta buldu çareyi ve böylelikle geleceğe gittiler. Tabii Invincible'da olanları görünce onlara yardım etmeyi kabul etti ve böylelikle birlikte yol aldılar. Tabii sonrasında neler olduğu ortaya çıktı. Bir anda bu acımasız kralın robotları bizimkileri yakaladı ve onları götürdü. Invincible'ı ise krala götürdüler ve kralın kim olduğunu görünce hepimiz şaşırdık. Meğerse bu acımasız kral Immortal'mış. Bu geçen zaman içinde Invincible dünyayı Immortal'a emanet etmiş ve çekip gitmiş. Ama geçen yüzyıllar Immortal'a ağır gelmeye başlamış ve artık hayattan vazgeçmek istiyormuş. Ama çevresinde bunu yapabilecek, onun hayatını alabilecek güçte kimse olmayınca çareyi insanlara acı çektirmekte bulmuş. Böyle yaparak tekrardan Invincible'ı getirebilecek ve ona kendini öldürtebilecekti. Neyse tabi bizim Invincible'dan Immortal bunu talep etti. Beni artık indir, ben bu işlere katlanamıyorum dedi. Tabi Invincible da buna ilk başta karşı gelse de Immortal onu biraz çaresiz bıraktı ve neticede Immortal hayata veda etti. Tabi onun hayatının kaybı vatandaşın kazanımı oldu ve halk rahat bir nefes aldı. Akabinde o iki arkadaş Invincible'ı tekrardan zamanla geri götürdüler ve ona teşekkür ettiler. Sonra da Invincible ve Eve biraz güzel vakit geçirdiler ve akabinde sonraki sahneye geçtik. Uzaylı Alan bildiğiniz gibi önceki sezonda çok daha güçlü bir forma bürünmüştü. Ama sonrasında Vitrumlular tarafından yakalanıp en azından kendinin yakalanmış gibi gösterip hapishaneye tıkılmıştı. İşte bu hapishanedeki amacı ise Omni-Man'i bulmak ve onu kendi tarafına çekmekti. Ve neticede Omni-Man'i buldu. Onu kendi tarafına çekmek için bir sürü konuşma yaptı ama birçoğunda olumsuz yanıt alsa da Alan hiçbir şekilde yılmadı. Sonralarında ise Omni-Man'in artık idam vakti geldi. Onu alıp götürdüler. Ama Alan buna izin veremezdi ve buna engel olmak için hapishanesinden kaçtı. Ortalığı karıştırmak için diğer mahkumları da serbest bıraktı. Hatta bu mahkumların içinde Battle Beast de vardı. Yani işler iyice karıştı ve ortalık cümbüş yerine döndü. En sonunda Omni-Man'i buldular. Onu kurtarmaya çalışırken biraz hırpalandılar ama en nihayetinde Omni-Man Alan'a yardım etmeyi kabul etti ve onu kurtarmak adına diğer Vitrumlu kardeşleriyle savaştı. Ve neticede ise kazanan bizimkiler oldu ve böylelikle hapishaneden de kaçtılar. Sonraki bölümde ise Multipool hapisten kaçmaya çalışıyordu. Korkunç planı sayesinde bir süreliğine bunu başardı sayılsa da nihayetinde başarısız oldu ve tekrardan Kodes'e tıkıldı. Tabii bu sırada Multipool'un içeride olması o şehri yönetmeye çalışan Kaya elemanın da başını belaya sokuyordu. Çünkü çetenin büyük bir ejderhaya dönüşebilen lideri onun başına gelmişti ve Multipool'u hapisten kaçıracaksın diye ona baskı yapıyordu. Çünkü Multipool bir suikastçıydı ve bu arkadaşın adamıydı. Yani Multipool'un hapiste geçirdiği her dakika bizim taş kafanın hanesine eksi yazıyordu. O bu işlerle uğraşırken Invincible ve manitası ailesiyle güzel vakitler geçiriyordu. Ama ikisi sonucunda ayrı eve çıkma kararı aldı. Ama eve çıkmak için de paraya ihtiyacı olduğu için ikisi bir güvenlik şirketi kurma kararı aldı ve neticede bu şirketi kurdular. Ve şehrin hapishanesine kendilerini pazarladılar. Yani hapishanede bir güvenlik sorunu olduğunda Invincible oraya gidecek ve işleri yoluna koyacaktı. Aslında basit gibi görünüyordu ama bu iş başlarına iş açacaktı. Bu sırada taş kafalı eleman ise bu ejderhaya dönüşebilen dededen kurtulmanın yollarını arıyordu. Çünkü Multipool'u kurtarmaya pek de gönüllü değildi o da. Hapishaneye gidip Machine Head'den bile yardım almaya çalıştı hatta. Ama pek de netice alamadığı gibi görünüyordu. Tabi ilerleyen bölümlerde işler karıştı. Bu demir ağızlı ejderhaya dönüşen dede taş kafanın süresinin dolduğunu söyledi ve dev gibi bir ejderhaya dönüştü. Ardından onu yemeye çalıştı ama taş eleman kaçmayı başardı. Sonra da bu ejderha Çançınçon dede hapishaneye gitti ve ortalığın içinden geçti. Çünkü derdi Multipool'u hapishaneden kurtarmaktı. Tabi hapishane güvenliği hemen Invincible'ı aradı. Invincible da hemen oraya vardı. Tabi böylelikle büyük bir savaş başladı. Çünkü bu ejderha harbiden fazlaca güçlüydü ve bizimkini zorluyordu. Atom Eve de bizimkine yardım etse de bu ejderha harbiden de yenilmez derecedeydi. Ama taş kafa ve Machine Head'in de farklı planları vardı. Bu dede ejderhaya dönüştüğünde bedeni savunmasız kalıyordu ve içinden çıkan ruhani bir şey aslında ejderhaya dönüşüyordu. Bedeni hayatını kaybederse ejderha da yok olacaktı. Machine Head de bunu gayet iyi biliyordu ve Machine Head hapishaneden kaçmasıyla birlikte eski adamıyla tekrardan ortaklık kurdu ve bir tabanca yardımıyla dedemizin hayatını alıverdi. Böylelikle ejderha da puf oldu gitti. Bu kargaşa sırasında ama Multipool da kaçmayı başardı. Ama günün kazananı da yine bizimkiler oldu aslında. Tabii birkaç kötü adam da kazanmış oldu. Machine Head hapishanedeki günlerinden kurtulup tarikatın başına geçti. Taş kafa ise eski görevine kaldığı yerden devam etti. Bölümün sonunda ise Invincible ve Eve ayrı eve çıkma isteklerini biraz daha ötelediler ve bu bölümde böylelikle son buldu.
Bir diğer bölümde ise sarı kafalı bir arkadaş Invisible'dan intikam almak istiyordu. Çünkü bizim çocuk babasıyla dövüştüğü zamanlarda ortalığı biraz dağıtmıştı bildiğiniz üzere. Ve bu dağınıklık sırasında bu sarı kafalının tanıdıklarından biri hayatını kaybetmişti. Ve bu yüzden bu arkadaş adaletin tecellisini bekliyordu. Ama sonrasında adaletin süper kahramanları etki etmediğini anlayınca iyice dellendi ve çözümü kendi aramaya başladı. Aslında bu arkadaşın da kendi çapında küçük güçleri vardı. Ama onları biraz güçlendirmesi gerekiyordu. Nihayetinde bir şekilde birkaç aparatı çaldı ve kendini daha güçlü bir hale getirdi. Her aldığı darbe onu çok daha güçlü bir hale getiriyor ve daha çok elektrik üretebilme kapasitesini yaratıyordu. Bu eleman adeta bir pil gibi çalışıyordu. Tabii neden güçlü olmak istediğini de anlamışsınızdır. Invisible'ı bulmak ve onun içinden geçmek istiyordu. Aklı sıra adaleti kendisi sağlayacaktı. Birkaç kez şehirde ortalığı karıştırdı. Dikkat çekip Invisible'ı kendine getirmek istiyordu. Ama bizim oğlan birçok defa onu pek de iplemedi ve olay mahalline bile gitmedi. Ama sonucunda bu eleman daha büyük bir plan kurdu kendince. Kendi karısını ve çocuğunu bir yere bağladı ve onları rehin almış gibi gösterdi. Bu şekilde Invisible'ı kendine çekmeyi başardı ve savaş başladı. Invisible bu arkadaşın neden böyle yaptığını anladı o anlatınca. Ve onunla savaşmak istemese de bu arkadaş onu indirmek için elinden geleni yaptı. Ve nihayetinde kullandığı elektrik güçleri Invisible yerine kendi karısının ve çocuğunun hayatını aldı. Yani bu arkadaş kendi hırslarının kurbanı oldu ve hayatını çok daha çekilmez bir hale getirdi. Tabi nihayetinde KST mekanı geldi. Bu elemanı yakaladı ve hapse tıktı. Mark ise bu arkadaşa yaşattığı tüm bu olaylardan ötürü fazlaca üzgün hissediyor ve duygusal anlar yaşıyordu. Ama bana kalırsa bu arkadaş kendi etti kendi buldu hesabı biriydi. Tabi bizim arkadaşlar bu olaylarla uğraşırken Ekstrom Levy ise bizimkini gözetlemeye devam ediyor ve büyük planları vardı. Diğer boyutlardaki kötü Invisible'ları toplamıştı ve onları bizim oğlanın boyutuna yollayacaktı. Ve sonunda bu olayları başlattı. Tüm o kötü Invisible'ları bizim diyara yolladı ve ortalığın içine etmeye başladılar. Ekstrom Levy'nin tek derdi Invisible'dan intikam almak ve herkese ondan nefret ettirmekti. Çok gıcık bir arkadaştı ve pek de suratsızdı. Tam bir sopalıktı. Tabii nihayetinde tüm olanlardan bizim oğlan ve diğer süper kahramanlar da haberdar oldu ve herkes sokaklara döküldü. Bütün dünya bu Invisible'larla çatışıyor ve zorlu dakikalar geçiriyordu. Invisible bu diğer Invisible'larla savaşırken Eve de ona yardım etmeye çalıştı. Bu çatışmalar sırasında ise bizim Eve bayağı bir yaralandı ve hastanelik oldu. Cecil ise hemen mekana geldi ve onu hastaneye götürdü. Bizim Invisible ise savaşmaya kaldığı yerden devam etti. Bu sırada Rex ve diğerleri ise başka bir Invisible'la çatışıyordu. Ama neticede kötü durumlara geldiler ve diğer arkadaşlar kaçmak zorunda kaldı. Rex tek başına o çakma Invisible'la savaşmaya çalıştı. Ama neticesinde yakalandı. Ama son bir kozu daha vardı. Kendi iskeletini patlattı ve böylelikle hayata veda etti. Ama en azından giderken o çakma Invisible'a da güzel bir hasar bıraktı. Bu sırada koruyucular ekibi de zorlu anlar yaşıyordu. Kötü Invisible'lardan biri Immortal'ın hayatını aldı ve diğerlerinin de içinden geçti. Nihayetinde birçok Invisible hayatını kaybetse de bir grup hayatta kalmayı başardı ve Ekstrom Levy en nihayetinde onları kendi yanına çağırdı ve birlikte buluştular. Ama konuşmanın sonucunda bu kötü Invisible'lar bu sefer de Ekstrom Levy'ye zarar vermeye kalkışınca Ekstrom Levy onları başka boyutlara dağıttı ve onları plandan sildi. Ardından ise Invisible'la kendi yüzleşmek istedi. Sonra bizim oğlan onu buldu ve kapışma başladı. Ekstrom Levy yeni planlar ve yeni aletler yaratmıştı. Bu sayede bizim oğlanı biraz yordu ama sonunda bizim deli oğlan onun boğazına yapışıverdi. Sonra da mekana Oliver geldi ve ne bekliyorsun şunun boynunu kır da işi bitsin diyerekten hiddetli konuştu. Bu konuşma bizimkinin biraz dikkatini dağıtınca Ekstrom Levy diğer aletleriyle bizimkinin suratına bir tane patlattı ve tam portal kapısından kaçacakken Invisible onun kolunu tutmaya başardı ve nihayetinde onun kolunu kopardı. Ama bu portal canavarı eleman yine de hayatta kalmayı başardı. Neyse sonraki sahnelerde ise Invisible döküntü hale gelen şehrin toplanmasına yardımcı oluyordu. Ama bu sırada yeni bir bela daha geldi. Bir Vitrumlu olan Conquest adında bir eleman geldi. Bu arkadaş gelmiş geçmiş en güçlü Vitrumlulardan biriydi ve İmparator onu Invisible'ı indirmek için göndermişti. Tabii önceki olaylardan dolayı bizim oğlan zaten fazlaca hiddetliydi ve bu hiddetini bir yere boşaltmak istiyordu. Ve bu yüzden var olan tüm gücüyle bu dedeye yumruk atmaya başladı. Ama her şeyin görüntüden ibaret olmadığını anlayacaktı. Bu arkadaş biraz dedeye benzese de gücünü bizimkine yavaştan göstermeye başladı. Conquest adındaki bu eleman aslında tam bir psikopattı. Elemanın aldığı zevk milletin kanının elinde yarattığı ılıklıktı. Invisible'ı biraz tartmak ve onu anlamak adına bir müddet ondan dayak yedi. Ama ardından gücünü gösterdi ve bizim çocuğun içinden geçti. Bir noktada televizyonlar olanları gören Oliver ise abisine yardım etmeye gitti. O da bu dedeye yumruk atmaya başladı ama dede onu ufaktan tokatlayınca çocuğun ağzı burnu döküldü. Tabii Invisible olanları durdurmaya çalıştı ama gücü yetmedi ve zorlu anlar yaşadı. Ve Conquest onu biraz daha dövüşmeye motive etmek adına Oliver'ı ortadan ikiye ayırmaya çalıştı. Tabii bizim deli olan ise onu durdurmak için tüm gücünü kullandı ve kardeşini kurtardı. KST Oliver'ı aldı ve hastaneye götürdü. Invisible ise bu arkadaşla dövüşmeye devam etti. Sonrasında olaylara Atom Eve de dahil oldu.
Invisible'a yardımcı olmak istedi. Bizim oğlan ona git buradan dese de dinlemedi ve Conquest'le dövüşmeye devam etti. Aslında bir süre iyi idare etse de nihayetinde Conquest onun çenesini dağıttı ve Eve'i yere indirdi. Tabii tüm bu olanları gören Invisible kız arkadaşının hayatını kaybedeceği düşüncesiyle başında ağlamaya başladı. Tabii nihayetinde öylesine sinirlendi ki var gücüyle Conquest'e yumruk attı ve onun kolunu parçaladı. Tabii robot bir koldu, zaten Conquest'in bir kolu yoktu ama yine de bizimki için bu bir başarıydı. Tabii bu yumruk sırasında kendi eli de parçalandı ama pek de umrunda değil gibiydi. Yine de tüm gücüyle savaşmaya devam etti ve Conquest'i harbiden de biraz zorladı. Ama nihayetinde bizim oğlan yine hayatını kaybedecekken iyi ve bir şeyler olmaya başladı. Bir anda güçleriyle kendini onardı ve ayağa kalktı ve bu ışın gücüyle Conquest'in içinden geçti. Onun derisini eritti. Tabii dedecik bu sırada biraz zayıf düşünce Invisible ayaklandı ve bu dedeyi yumruklamaya başladı. Ama sonrasında dede bunun ellerini yine kırdı ve bu sefer de kafa atmaya başladı. Ve nihayetinde Invisible taş kafalı olduğunu bize kanıtladı ve kafasının taştığı sayesinde Conquest'i diğer tarafa yolladı. Yani elemanın harbiden suratını dağıttı ve onu Tahtalı Köy'e kısa yoldan yolladı. Tabii sonra ortama KST geldi. Bizimkini hastaneye götürdü, tedavi etti falan derken bizim oğlan ayaklanınca bu dedenin cesedini görmek istedi. Bizimkine gösterdiler ve Invisible bunu yakın oğlum dedi. Ama bölümün sonunda Invisible'ı dinlemediklerini gördük. Cecil Conquest'ten bilgi alabilmek için onu yerin bilmem kaç metre altına, bilmem kaç kiloda demirin altına koymuş. Ve bu şekilde onu iyileştirip ondan bilgi almayı düşünüyormuş. Tabii bu kadar derine gömdüğü için de kaçamayacağını düşünüyordu. Ama bir sonraki sezonda yaptığı bu şeyin hata olduğunu anlayacaktı. Yani Conquest'in hikayesi daha burada noktalanmamıştı. Son sahnede ise bize önceki sezonlardaki o şeytan dedektif gösterildi. Cehennemden kaçmanın yollarını arıyor ve kötü planlar yapıyordu. Bu sahneyle de birlikte zaten Invisible'ın 3. sezonunda son buldu. Neyse, bir çizgi filmin daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzdaki videoların devamlılığını istiyorsanız videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı sakın ihmal etmeyin. Yani sizden istediğim tek şey bu arkadaşlar. Bunu da yapıverin. Neyse, artık lafımı daha fazla uzatmayacağım. Bir dahaki içeriklere görüşmek üzere. Hoşça kalın.